Savaş insanlık tarihi kadar eskidir. Rakibin iradesini zor kullanarak kendi amaç ve çıkarlarına tabi kılmak için girişilen her türlü eylem savaşın tanımı içerisindedir. Modern çağda savaş dendiği zaman daha çok devletler arasında gerçekleşen ve düzenli ordular tarafından yürütülen şiddet eylemleri akla gelir. Ancak bu geleneksel yani konvansiyonel savaş tanımı devlet ve devlet dışı aktörler arasında devam eden tüm çatışmaları kapsamaz. Tarihsel olarak savaşın evrimi 19. yüzyıldan günümüze ilginç bir dönüşüme işaret eder. Şiddet kullanımı 19. yüzyılın başından 20. yüzyılın ortalarına dek büyük ölçüde ulus devletlerin tekelinde kalmış, paralı askerler, milis güçleri, gerilla savaşı ve terörizm varlığını sürdürse de başat aktör olan ulus devletler kendi aralarında temel sorunlarını konvansiyonel savaş ya da diplomasi yoluyla çözmüştür. Bu durum Karl von Clausewitz'in ünlü tanımı çerçevesinde devlet siyasetinin başka araçlarla devamı olan savaş ile diplomasi gibi şiddet içermeyen yöntemlerin kullanıldığı barış hali arasında belirgin sınırlar oluşmasına yol açmıştır. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibarense bu tablo değişmeye başlar. Bu nedenle terör, gerilla savaşı ya da gayri nizami harp, ekonomik savaş, politik ve psikolojik savaş, siber savaş ve nihayet bilişsel savaş gibi ek kategorilerin tanımlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Günümüzde savaş yöntemlerinin önemli bir kısmı şiddet ve doğrudan insan öldürmeyi içermeyen eylemlerden oluşur. Ekonomik savaş sadece rakibin ekonomik varlıkları ve hareket kabiliyetini sınırlamayı amaçlayan eylemlerden oluşur. Politik ve psikolojik savaş, rakip ülkenin halkının ve karar vericilerinin düşünce ve duygularını hedef alarak iç cephesini çökertmeyi amaçlar. Siber savaş, rakibin bilişim, enerji, finans, haberleşme gibi bilgi işlem platformlarına bağlı kritik altyapılarını çökertmeyi amaçlar. Günümüz savaşlarında savaşın fiziksel şiddet içeren yani kinetik kısmı ile fiziksel şiddet içermeyen yani kinetik olmayan kısımları birbirlerini tamamlayacak biçimde ve aynı hedefe yönelik olarak kullanılmaktadır.